Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer'la Paul Keres arasında 1962 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, bu oyunlar hakkındaki ya da analizler hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmına belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek isterseniz analizimize geçelim. Bu maç oyun ortası ve oyun sonuna doğru gerçekten ilgimi çekti ve sizlerle bu yüzden paylaşmak istedim. Evet, beyazlarda Bobby Fischer, siyahlarda Paul Keres, E4, E5, at F3, at C6, fil B5, A6, fil A4, at F6, kısa roktan sonra fil E7, kale E1. Buraları hızlı geçiyorum. İspanyol açılışının aslında varyantlarını oynamış sevgili oyuncularımız. Kale E1'den sonra B5, fil B3, D6, C3, kısa rok, H3 hamlesinden sonra at A5 hamlesi geldi. Bu at A5 hamlesi Dünya Şampiyonası'nda Magnus Carlsen'in aslında oynadığı bir hamleydi. Oradan aklımda kalan bir hamle. Buna zaten fil C2 yanıtı veriliyor. C5'ten sonra D4 hamlesi oynandı. At D7, DC5, DC5. Dediğim gibi buralar açılış hamleleri ve bilindik devam yolları olduğu için fazla üzerinde durmayacağım. Şimdi at BD2 hamlesinden sonra burada vezir C7 oynandı ve artık zaten şeyden çıkmış oluyoruz ve burada Kasparov'un da oynadığı hamlelerden biri olan at F1 hamlesi Fischer tarafından oynanmış. Buradaki fikir at E3 ya da at G3'e giderek atımızı daha iyi konumlandırmaya çalışıyoruz. Ve de ileride tabii ki F5 ve D5 karelerinde etkili olmaya çalışan bir atımız olacak diyebiliriz. Ama E3 ya da G3 tabii ki tercihimiz olabilir diyebiliriz. Şimdi burada Paul Keres at B6 oynadı. O da C4 karesinde bir şekilde hakimiyet kurmaya çalışıyor, sağlamlaştırmaya çalışıyor bu kareyi ki ileride taşlarını bir şekilde yerleştirmeye çalışsın. Bundan sonra şimdi at E3 oynandı. Bahsettiğimiz fikir D5'e ya da F5'e bir şekilde atımızı oraya koyduğumuzda sağlam bir at olacağından ötürü at E3 hamlesi mantıklı ve güzel bir hamle. Burada şimdi Paul Keres kale D8 gibi bir hamle oynamış. Bu hamleye aslında baktığımızda anlamlı gibi gelebilir. Ama içerdiği yanlışlık sebebiyle yani Fischer'ın vermesi gereken yanıt bakımından yanlış bir hamle olarak gözüküyor. Çünkü burada at D5 hamlesi var ve at D5 gibi bir hamle yaparsanız E5'ten sonra burada çubukta da gördüğünüz üzere bir yani doğruluk oranı 1'e özür dilerim doğruluk oranı diyorum. E, Konum olarak artı 1'e ulaşıyorsunuz. Buradaki en mantıklı hamlelerinizden biri de ya F6 olacak ya da fil D6 olacak ki ben burada fil D6'yı tercih ederdim. Fil D6'dan sonra fark ettiğiniz üzere zaten oyun ortasında bir üstünlüğe ulaşmış olduk. Bu da pek istemeyeceğimiz bir şey zaten. Ama maalesef Fischer bunu fark etmemiş ve burada bilgisayarın önerdiği ikinci hamleyi oynamış ve vezir E2 hamlesi. Ama ikinci hamle olmasına rağmen yine burada soru işareti çekmiş diyebiliriz sevgili makinemiz. Çünkü bu at D5 hamlesi gerçekten çok kuvvetli bir hamle olabilir ve oyunun seyrini değiştirebilirdi diye ben düşünüyorum. Peki burada şimdi Paul Keres nasıl devam edebilir? Fil E6 ile devam etmiş. Maalesef fil E6 hamlesi de yine at D5 gibi muhteşem bir hamleye imkan verdi. At D5 Paul Keres'in yaptığı bir hata oldu. Çünkü E5, fil D5 ve at E5'ten sonra burada çubuğumuz 1.8'e ulaşmış oldu. Gerçekten büyük bir üstünlüğe aslında neredeyse ulaşmış olduk. Ama Paul Keres tabii ki oynamaya devam edecek. Burada ne oynadı? Kale A7 oynadı. Fil F4, vezir B6, kale A D1 ve G6 hamlesinden sonra burada Fischer'ın aslında beğenemediğim, daha doğrusu nasıl diyeyim, hani konumun geline galiba ters düşen bir hamle yaptığını düşündüğüm bir hamleye geldik. Burada bilgisayarın kesinlikle önerdiği B3, fil H6 ve fil E4 gibi hamleleri yapmayarak
Burada at G4 gibi bir hamleyle devam etmiş Fischer. Peki at G4'e bakmadan önce B3 sonrasında ya da fil H6 sonrasında ne olabilirdi diye hesapladığımızda B3 sonrasında bu fil F8 oynandığında artık fil H6'ya zaten müsaade edilmese bile şimdi at G4 oynanabilir. Aslında B3'ten sonra fil F8'in getirdiği bize bir hamle olan at G4 hamlesinden sonra burada çeşitli faaliyetlerde bulunabilirdik. Hatta kale E7 hamlesinden sonra vezir E7, fil E7 ve kale E7 hamlesi bizler için muhteşem diyebileceğimiz bir konum üretebilirdi, oluşturabilirdi. Ve de diğer hamlemiz olan fil H6 hamlesinden sonra fil E6 oynandı. F4, kale D1, kale D1'den sonra burada at C4 hamlesiyle F5 yaptıktan sonra zaten fil F5, at C4, BC4 gibi hamlelerden sonra burası zaten beyazlar için hala çok muhteşem bir konuma ulaşmış oldu. Ki burada aslında benim gözüme çarpan ufaktan kale D8 hamlesi var ama bu mümkün değil zaten. Vezirle alabilirsiniz çünkü. Bu sebepten ötürü at G4 hamlesinin biraz sakıncalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok da bir şey kaybettirmedi tabii ki. Burada Paul Keres nasıl devam edebilir diye düşündüğümüzde fil E6 hamlesi muhteşem bir hamle olabilirdi. Ama Paul Keres maalesef burada at C4 gibi bir hamle oynayarak bu at G4'ün yaptığı hatayı aslında nasıl diyelim, yani oluşturduğu fırsatı geri tepmiş oldu diyebiliriz bu konumda. Şimdi burada yani gerçekten daha demin yapılması gereken hamleyi Fischer şimdi yaptı. Fil H6 gibi bir hamle oynadı. Burada bilgisayarın kesinlikle çok kuvvetli hamle olarak önerdiği at H6 hamlesi var. Ama at H6 hamlesini yapmak çok mümkün mü bilmiyorum. Şah G7'den sonra nasıl bir fırsat oluşturabiliriz kendimize diye düşündüğümde fil E5, at E5, vezir E5 gibi şeyler olmaz. F6'dan sonra fili alamazsınız gibi karışık durumlar var. Bu yüzden belki de Fischer daha mantıklı gelen fil H6 hamlesini yapmış olabilir diye düşünüyorum. Keşke kendisinden neden böyle bir hamle yaptığını dinleyebilseydik. İşte evet. Neyse, fil E6 hamlesi oynandı. Burada şimdi aslında Fischer'ın yapması gereken hamle kale D8 gibi bir hamle olmalıydı. Ama burada öncelikle fil B3 gibi bir hamle yapmayı tercih etmiş. Ve burada Paul Keres vezir B8 gibi büyük bir hamle hatası yaptı artık. Ya bu artık kaçınılmaz bir geri dönüş hamlesi. Yani pardon, kaçınılmaz bir hata artık diyebiliriz. Çünkü buradan sonra dönüş yok. Ve burada kale D8 oynandı. Muhteşem bir hamle. Fil D8'den sonra fil C4. BC4'ten sonra vezir C4. Baktığımızda hocam neden piyonu vezirle aldık? Bu adam deli mi? Yani fil C4 alamıyor mu diye düşündüğümüzde burada kale E8'de mat oluyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil zaten. O yüzden burada vezir C4 en mantıklı hamle. Vezir D6 hamlesi oynandı Paul Keres tarafından. Vezir A4, vezir E7 ve burada Fischer'ın aslında yani bu oyun içerisinde diyeyim en azından yaptığı en muhteşem hamle diye düşünüyorum. Bu hamlenin arkasında çok güzel bir fikir var ve burada bilgisayarın da önerdiği aslında en güzel hamle diyebilirim. Burada at F6 gibi muhteşem bir hamle geliyor. Burada atınızı feda ediyorsunuz ama burada muhteşem bir incelik var. Vezir F6 yaparsanız vezir E8'e tekrardan mat oluyorsunuz. Ve yani bu gerçekten büyük bir hata olurdu. Ama at F6 hamlesinin harika bir hamle olduğunu gerçeğini değiştirmez bu tabii ki. Burada Paul Keres şah H8 ile devam etti. At D5, vezir D7, vezir E4, vezir D6, at F4'ten sonra şimdi Paul Keres aslında bir şekilde toparlamaya çalışıyor ama konuma baktığımızda çubuk artık sona doğru dayandı. 5'e geldi neredeyse. Bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Kale E7 oynadı. Fil G5, kale E8, fil D8, kale D8, at E6, vezir E6, vezir E6, F E6'dan sonra konum sadeleşti. Konumun sadeleşmesi beyazları yani Fischer'ı kötü duruma mı düşürüyor? Hayır. Çünkü burada kale E6 hamlesi var.
Kale D1, şah H2, kale D2 ve burada kale B6'dan sonra kale F2 oynandı ve kale B7 hamlesinden sonra kale F6 ve burada Fischer'ın şah G3 hamlesinden sonra Paul Keres burada aslında maçı terk etmiş. Peki neden terk etmiş? Ya burada devam yolu artık, yani daha doğrusu direnemiyor muyuz burada? Daha dirençli devam yollarımız yok mu artık diye düşündüğümüzde siz burada kale D6 gibi bir hamle oynasanız bile A4 ile geliyorsunuz. Kale D2 oynandı. A5, C4 ve kale B6 hamlelerinden sonra G5 oynadığınızda bile şah F3 oynadım. H5, G4, kale D3, şah E4 gibi hamleler oynasanız bile artık burada zaten konum daha da kötüleşiyor. Beyazlar artık burada çünkü nasıl anlatabilirim? Şahını bir şekilde yaklaştıracak. Burada köşeye sıkışmış bir şahınız var. Burada mat etme durumlarınız artık mümkün hale geliyor ve bu piyonu aldıktan sonra da bu A piyonu nasıl tutacaksınız? Hiçbir fikrim yok. O yüzden Paul Keres bunları öngörerek şah G3 hamlesinden sonra terk etmiş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Umarım analizimi beğenmişsinizdir. Analizimiz tamamlanmıştır. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi ya da Paul Keres ya da Fischer hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.